Yaşlandım artık. Her şeyi çok çabuk unutuyorum. Günümüzde hemen hepimizin ortak sorunu olan unutkanlık, özellikle ileri yaşın doğal bir sonucu olarak düşünülse de aslında Alzheimer gibi son derece ciddi hastalığın ilk sinyallerinden biri olabiliyor. Alzheimer 65 yaş üzerinde en sık görülen ve demansa neden olan ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. Hafızayı, davranışı, düşünmeyi ve sosyal yetenekleri bozarak kişinin günlük yaşam aktiviteleriyle sosyal özelliğine engel olacak düzeyde bir bilişsel gerilemeye neden oluyor. Üstelik günümüzde yaygınlığı gün geçtikçe artıyor. Dünyada her 3 saniyede bir yeni Alzheimer tanısı konuyor. Ülkemizde net veriler olmasa da 600 binin üzerinde Alzheimer hastası olduğu, bu sayının her geçen gün katlanarak arttığı ve tanı konulmamış çok sayıda hasta olduğu belirtiliyor. Acıbadem Ataşehir Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Neşet Tunçer, Alzheimer hastalığında erken tanı ve tedavinin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu. Günümüzde tam bir tedavisi olmasa da erken tanı ve tedavi sayesinde Alzheimer'ın ilerleme hızı belirli bir süre durdurulabiliyor veya yavaşlatılabiliyor. Verilen eğitimlerle hastalıkla baş etme donanımı kazandırmak için hasta ve ailesine zaman kazandırılmış olunuyor. Dolayısıyla erken tanı için özellikle 65 yaş üzerindeki kişilerde oluşan unutkanlık sorunu yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşünülmeyip zaman kaybetmeden bir nöroloji hekimine başvurmak büyük önem taşıyor. 20-30 yıl önceden sinyal veriyor. Alzheimer, beyinde anormal protein depolanması ve sinir hücre kaybı ile seyreden bir hastalıktır. Beyindeki değişiklikler hastalığın bulgularının ortaya çıkmasından 20 ila 30 yıl önce başlıyor. Günümüzde Alzheimer tanısı kesinleşirken objektif olarak ölçülebilen, normal veya patolojik biyolojik süreçleri tanımlayan veya tedavi yanıtını değerlendirebilen biyoişaretleyiciler yaygın olarak kullanılıyor. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Neşet Tuncer bu süreci şöyle açıklıyor. Ülkemizde beyin omurilik sıvısında hatta kanda bakılan amyloid ve tau protein düzeyleri genetik yatkınlık ve geçişlilik tespiti için kandan test edilen ve Alzheimer'dan sorumlu olan ApoE, APP, presenilin, I ve II gibi genleri MR ile beynin yapısal görüntülemelerinde saptanan ve küçülme analizi yapan volüm ölçümleri gibi yöntemler sayesinde henüz bulguların görülmediği hastalık öncesi dönemdeki riskli kişilerle bulguların yeni başladığı hastalar yüksek doğrulukla saptanabiliyor. Peki Alzheimer'ın erken dönem belirtileri nelerdir? Alzheimer hastalığı içgörüyü erken dönemden itibaren bozabilen bir hastalık olduğu için hastalar çoğu zaman içinde bulundukları durumun farkında olmayabiliyor ve hekime gitmeyi reddedebiliyor. Hasta yakınlarının Alzheimer'a yönelik belirtileri fark ettiği zaman gecikmeden hekime başvuruyu sağlamaları son derece önemlidir. Profesör Doktor Neşet Tunçer, Alzheimer'ın erken belirtilerini şöyle anlatıyor. Yakın geçmiş hatırlanmıyor. Sinsi ilerleyen bir hastalık olan Alzheimer sıklıkla yakın bellek kusurlarıyla başlıyor. Hastalık yeni bilgi öğrenmeye engel olup önce en yeni yaşanmışlıkların silinmesine neden oluyor. Yakın geçmişteki kişisel ve aktüel olaylar, bir gün önce yaşanılanlar unutulurken eskiye ait yaşantılar ise hatırlanıyor. Hastalık ilerledikçe eski anılar da hafızalardan siliniyor. Eşyalar bulunamıyor, sorular tekrarlanıyor. Eşyaları uygunsuz yerlere koyma ve bulamama, aynı soruları tekrar tekrar sorma, kelime bulma güçlüğü ve konuşurken konuyu unutma sorunları da sık görülen erken dönem belirtilerindendir. Alışılagelmiş görevler yapılamıyor. Alışılagelen rutin işleri ve hobileri yapmakta güçlük çekiliyor. Yemek yapma, araba kullanma, tamirat, dikiş dikme gibi bir işi başlatamama, yargılama ve karar vermede güçlük çekme ile konsantre olamama da hastalarda sıkça görülüyor. Kişilik değişimi yaşanıyor. Nedensiz davranış ve duygu durum değişiklikleri de Alzheimer hastalığında sıklıkla görülen belirtileri oluşturuyor.
İçe kapanma, depresyon ya da aşırı öfkelilik, ajitasyon, nedensiz sinirlenme, bağırma, saldırganlık ya da şüphecilik ön plana çıkıyor. Kişi parasının çalındığını, öldürülmek için ilaç verildiğini, eşinin kendisini aldattığını düşünmek gibi davranış değişiklikleri ve psikiyatrik bulguları sık yaşayabiliyor. Zaman ve yer algısı bozuluyor. Yer ve zamanın farkında olamama gibi sorunlar yaşanıyor. Özellikle bilinen yollarda kaybolma, yön bulmakta güçlük yaşamada Alzheimer hastalığının tipik belirtilerini oluşturuyor. Kişisel görünüşe ve çevreye ilgi azalıyor. Kişisel görünüşe ve başkalarına karşı kayıtsızlık gibi sorunlar yaşanıyor. Alzheimer ilerledikçe çevreye karşı ilgi azlığı gelişiyor. Örneğin hasta hobilerini yapmakta isteksiz olabiliyor. Evle ilgili sorumluluklarından vazgeçiyor. Tedaviyle hastalığın bulguları yavaşlatılıyor. Alzheimer hastalığında erken tanı büyük önem taşıyor. Günümüzde kullanılan ve hastalığın bulgularını yavaşlatmakta etkili olduğu kanıtlanmış semptomatik tedavilerden özellikle asetilkolin esteraz inhibitörlerinin etkinliği sinir hücresi kaybı çok artmadan erken dönemde başlanırsa daha uzun süreli oluyor. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Neşet Tuncer, erken dönemde tanımlanan Alzheimer'da hastalığın bulgularını artıracak olan aterosklerotik riskler, vitamin eksiklikleri, tiroid hastalıkları ve depresyon gibi diğer faktörlerin kontrol altına alınabildiğine işaret ederek şunları söylüyor. Ayrıca hastaya bilimsel olarak faydalılığı kanıtlanmış uygun beslenme, bilişsel stimülasyon, uyaranların artırılmasının yanı sıra bedensel ve zihinsel egzersiz yöntemleri öğretiliyor. Hasta ve ailesine hastalıkla baş etme ile mücadele etme donanımı kazandırmak için zaman kazandırılmış olunuyor. Hastalık bulguları ilerledikten sonra ise tedavilerin faydası sınırlı olarak kalıyor. İlaç çalışmaları umut veriyor. Dünyada ve ülkemizde kullanılan 2 grup ilaç dışında Alzheimer tedavisine yönelik farklı ilaçlar üzerinde çalışmalar halen devam ediyor. Profesör Doktor Neşet Tuncer ilaç tedavisi ile ilgili gelişmeleri şöyle anlatıyor. 2021 yılı ortasında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi bir ilaca şartlı onay vererek erken dönemdeki Alzheimer hastalarında kullanılabileceğine karar verdi. İlaç Alzheimer hastalığında henüz hastaların şikayetleri başlamadan önce beyinde birikmeye başlayan amiloid proteinini beyinden temizleyebiliyor. Ancak ne kadar faydalı olduğuna karar verebilmek için çalışmalar sürdürülmeye devam ediyor. Benzer mekanizmayla amiloid plakları temizleyen farklı ilaçların sonuçlarının da pek yakında çıkması bekleniyor.